Eşref Rüya'nın yeni bölümünde öyle olaylar yaşanacak ki tüm bombalar tek tek patlıyor. Oteli geri alan Eşref içeri girecek mi? İkinci sezon tanıtımındaki o sahne yaşanıyor mu? Ve Nisan geçmişiyle ilgili tüm gerçekleri, Eşref'in kendisini kurtaran kişi olduğunu nasıl çözecek? Bu konuda kaçırmamanız gereken sürpriz bir detay var. Nisan Dinçer'e karşı ne yapacak? Dinçer'in sonu nasıl olacak? Büyük darbe yiyen Kadir'in sıradaki hamlesi ortalığı daha da kızıştıracak. İhtiyar ne zaman gözükecek ve dizi tatil arası mı veriyor? Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını, kaçırmamamız gereken gelişmeleri kısaca paylaşacağız. Hemen başlayalım. Önümüzdeki hafta yeni bölüm yayında olacak. Yılbaşı tatili arasında önümüzdeki bölümden sonra gelecek. Yani 31 Aralık ve 7 Ocak'ta yeni bölüm yayınlanmayacak. Bu nedenle önümüzdeki bölüm adeta sezon finali tadında olacak. Çünkü tüm düğümler çözülüyor ve gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. Eşref söz verdiği gibi yetimleri geri almaya başladı ve büyük bir hamle yaparak oteli Kadir'in elinden aldı. Önceki videomuzda bahsettiğimiz ters köşe planı başarıyla tamamlandı. Kadir adeta yıkıldı ve öfkeyle daha beter kararlar alacak. Bir yandan Harun'u kullanıp yeni işler üretmeye devam edecek, bir yandan ihtiyarla uğraşacak ve bir yandan da Eşref'le savaşacak. Aslında Kadir neredeyse bitti diyebiliriz. Fakat iddiaların aksine diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Hıdır, oğlunun Kadir olduğunu öğrendikten sonra Kadir'le ilgili çok sürpriz senaryolar yaşanacak. Ki zaten daha Yakup Baba'yı öldürdüğü ortaya çıkacak. Diğer yandan Eşref bu gazla 2 bölüm içinde yetimleri tamamen almış olacak. Ancak Eşref'i geçtiğimiz bölümün son sahnesinde bekleyen bir sürprizi var. Çiğdem kendisini tehdit edenlerin kim olduğunu öğrenmek için Eşref'i yaktı. Bu plana göre Eşref içeri girecek, Dinçer Eşref'i kendisi halletmek için içeriden yine çıkaracak ve olayı takip eden Çiğdem Dinçer'i öğrenmiş olacak. Elbette Eşref'in gözaltı ve içeride kalma süresi fazla uzamayacak. Tam bu konuda akılları yine ikinci sezon tanıtımdaki sahne geliyor. Eşref içerideyken Nisan'ın küçüklük fotoğrafını Eşref'e gösterdiği an geliyor diyebiliriz. Çünkü Nisan artık birçok şeyi öğrendi. Dinçer'in gerçek yüzünü, Afra'yı öldürenin Dinçer olduğunu, geçmişini kurcalayanın yine Dinçer olduğunu öğrendi. Üstelik Dinçer'i sadece Nisan değil, hem savcı hem de Eşref öğrendi. Hatta Eşref Kadir'e Dinçer'in babasının adını verdi. Yani Dinçer'in maskesi tamamen düştü. Henüz ölmeyecek ancak geçmişin büyük yüzleşmesi yaşandıktan sonra diziye veda edecek. Peki Nisan, geçmişte kendisini kurtaran kişinin Eşref olduğunu nasıl çözecek? Şimdi gelelim bu konuya ve bomba sürprizlere. Hem Eşref hem de Nisan geçmişleriyle yüzleşirken sürekli ortak noktada buluşuyorlar. Çünkü zaten geçmişleri birbiriyle bağlantılı. İşte bu bağlantıyı ilk önce Nisan'ın çözmesi bekleniyor. Mesela şu ihtimalimize göre Eşref'i polisler aldıktan sonra Nisan, Eşref'in evindeki geçmişe ait olan gazete haberini görünce bir şok daha yaşar. Geçmişini hatırlamakta zorlanan Nisan, gazetedeki haberi okuyunca tüm olayları hatırlamaya başlar ve olayı araştırıp detaylarını öğrendikten sonra kendisini Dinçer'in babasından kurtaran kişinin Eşref olduğunu, Eşref'in bu sebepten dolayı içeri girdiğini çözecek. Dolaylı olarak asıl önemli konuyu, yani kendisinin aslında Eşref'in yıllardır aradığı rüya olduğunu anlayacak. İşte bunu çözdükten sonra küçüklük fotoğrafıyla Eşref'le büyük ve duygusal bir yüzleşme yaşanacak. Epeydir bu anın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu andan sonra dizide yeni bir dönem başlayacak. Hatta Nisan giderek Eşref'e benzemeye çalışacak. Eşref ise muhbirlik konusunda Nisan'dan şüphelense bile onun rüya olduğunu öğrendikten sonra tüm işler kökünden değişecek. Ama 2 bölüm önce dış sesinde söylediği gibi bu ikili için asıl zor günler henüz başlamadı. Daha çok acı çekecekler. Bunlar yaşanırken aksiyon tarafında işler iyice kızışacak. Çünkü artık piyasaya ihtiyaç çıkıyor. Nuri Alço'nun bu rol için teklif aldığından bahsetmiştik. İhtiyarın ortaya çıkmasına çok az kaldı. Eşref'in yetimlerin başına geçmesi, Dinçer'in işinin bitmesi, Kadir'in Eşref'ten darbeler yemesi ihtiyarın planlarını değiştirecek. Böylece bizzat kendisi sahalara çıkarak hem Eşref'le çok konuşulacak bir tanışma yaşayacak hem de Hıdır'la geçmişin hesaplaşması başlayacak. Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra ise işlerin seyri sürpriz bir şekilde değişecek. Ayrıca Hıdır, oğlunun Kadir olduğunu öğrendikten sonra onun ölmesine izin vermez ancak bağrına da basmaz. Diğer yandan Çiğdem'le Kadir'in başladığı ilişki kaldığı yerden devam edecek. Profesör ise Ayten'le yeni bir başlangıç yapacak. Son olarak dizinin aldığı reyting sonuçlarına bakacak olursak, başından beri olduğu gibi Eşref Rüya yine reytinglerde tek. 3 kategoride de açık ara zirvede olan dizinin özeti bile diğer dizileri solladı. Bu durumda 3. sezon kaçınılmaz olacak. Bazı sırların yavaş yavaş ortaya çıkmasının sebebi de bu. Çünkü senaryolar hızlı şekilde tüketilmek istenmiyor. Daha 3. sezon var. Eşref Rüya dizisini sevenler kanalıma abone olup bildirimleri açarak gelişmelerden ve videolardan haberdar olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.